İspiral nasıl tamir edilir? Bugünkü videonun konusu bu. Elimize arızalı bir ispiral geçtiğinde bakmamız gereken yerler nelerdir? Aşama aşama videoyu sonuna kadar izleyerek hepsini göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Beğenirseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Öncelikle ispirali çalıştığına emin olduğumuz bir prize taktık. Gerçekten de çalışmadığını anladığımızda artık sökmeye başlayabiliriz. İlk bakacağımız yer seyyar kablosunun sağlam olup olmadığı. Bunun için de orta göbeğinde elimizdeki ispiralin markası Bosch. Bosch marka küçük avuçlama ispirallerde, taşlama ispirallerde alt orta noktada tek bir vida oluyor. O da genelde düz tornavida ile açılabiliyor ama kontrol kalemi biraz ince kalıyor ona. Geniş bir düz tornavida ile alt ortadaki tek vidayı aldığımızda gördüğünüz gibi kapak komple geldi. Şimdi yapmamız gereken seyyarımızın ucunu elimize alıp ölçü aletimizi de hazırladıktan sonra proplarımızı taktık. Burada ölçümümüzü buzzer kademesinde yapacağız. Bir devamlılık testi ölçeceğiz. Yani seyyarımızdaki iki kablo var. Faz ve nötr olarak. İspiralde toprak gelmiyor. Orijinalinden böyle. Tüm gövdesi plastik olduğu için. Biz her kablonun tek damarının sonuna kadar devam edip etmediğini görmek istiyoruz. Mavi ve kahverengi kablomuz var. Ölçüyoruz. Kısa devre halinde ötmesi gerekiyor. İki uçta da öttü. Yani bizim seyyarın fişe taktığımız uçtan ispirale giren ucuna kadar enerji geliyor. Kablolarımızda sorun yok. Genelde bu tarz küçük el aletlerinde kömürler zamanla aşınıyor. Ben tahmin olarak önce kömürlerden gittim. Aslında sıralama böyle olması gerekmiyor. Yine de kömürde bir gariplik gördüm. Şimdi siz de dikkatli baktığınızda kömür yatağının üstünün bayağı tozlu olduğunu göreceksiniz. Eğer kömür yatağı aşırı tozlu olursa bu kömürün kolektöre kadar gitmesine engel olabiliyor veya kolektör ile kömür arasında bir toz tabakası olabilir. Daha önce de karşılaştım bu tip arızalarla. Sadece kömürü yerinden çıkarıp takarak ispiral tekrar çalışır hale geldi. İspiral, matkap, makroza. Bu tip kömürlü el aletlerinde böyle sorunlar yaşanıyor. Kömürün yuvasını temizledik. Ufaktan biraz tıkladık. Kömürün dış yüzeyinde çatlama falan da yok. Kömür de sağlam. Ancak sökerken bayağı kolay geldi kömür. Soketinden, F ucundan bayağı kolay geldi. Orası biraz bolarmış. Bu tam olarak bir arıza sebebi değil ama ileride bize arıza sebebi olabilecek bir sorun. Penseyle birazcık sıktığımızda o iş çözülür. Gördüğünüz gibi biraz sıktık. Tekrar F ucunu yerine taktık. Şüphelendiğimiz kömürden değilmiş. Şimdi diğer tarafın kömürüne bakmayacağım. Çünkü kömürler aşağı yukarı aynı hızda yer. Aynı hızda biterler. Çünkü aynı gövdenin üzerinde dönüyorlar aslında. Bir taraf sağlamsa büyük bir ihtimal, %100 demiyorum, büyük bir ihtimal diğer taraf da sağlamdır. Açmamamın sebebi kömürün durumu gayet iyiydi. Şimdi ara kablo sağlamdı, kömür de sağlam gibi. Tetik tertibatına bakıyorum. Orada plastik bir aksam var. Gövdenin başından en altına kadar bir plastik parçayla geliyor tetik. Altta da bizim kendi tetiğimiz var. Ve bir kablonun çıktığını fark ediyorum burada. Kabloyu tekrar, zaten çıktığı yer belli. Tetikten çıkmış. Tekrar çıktığı yere takmayı deniyorum. Bu tetikler genelde presli oluyor. Yani fabrikasyon direkt. O çıkan kablo da kondansatörün bir ucu. Kondansatör de büyük bir ihtimal burada filtre yapmak amacıyla kullanılmış. Çok da önemli değil aslında. Kondansatörü sökersek de ispiral yine çalışır. Sadece bir filtre görevi görecek orada. Bu da gerçek bir arıza sebebi değil. Yine de takmayı deniyorum. Girip girmemesi de önemli değil ama boşta kalmaması gerekiyor. Başka bir yere değebilir. Onun yerine tetiğe gelen toplamda 2 besleme kablosu, 2 motor çıkış kablosu, 2 de kondansatör kablosu var. Kondansatör kablolarını ayırıp motor besleme kablolarını da ayırdık.
Motor besleme kablosu da tek bir bobin gibi düşünebiliriz. Yani iki ucu var ve onların kısa devre olması lazım. Daha doğrusu bunu başka bir videoda söylediğimde bir uyarı almıştım. İki devrenin de devamlı olması lazım. İki bobin ucunun da. Tek bir iletkeni 20-30 tur sarıp iki uç çıkardığınızı düşünün. Orada ölçtüğümüz iletken gerçekten sağlam mı? Bir ucundan diğer ucuna geçiş var mı? İletkenlik devam ediyor mu? Tıpkı kendi fişinde yaptığımız gibi iletkenlik var. Gövdeye de kaçağı yok. Şu an kömür tamam dedik. Ara kablo tamam dedik. Motorun üzerindeki bobin de tamam dedik. Bir tetik kaldı geriye. Tetiği direkt sökmeden bir üzerinde ölçüyorum. Bir ucunda geçiş var. Şu an tetik kurulu, ispiral çalışır vaziyetteymiş gibi. Diğer ucunda geçiş yok. Tetiğin üzerinde toplamda 4 tane vida var. Aslında anahtar tetik dediğim. Anahtarın üzerinde 4 tane vida var. Faz geldi, faz çıktı. Nötr geldi, nötr çıktı. Yani iki ayrı kontak var üzerinde. Bu kontakların da ben tetiğe bastığımda geçirmesi, tetiği bıraktığımda kapatması, açması lazım. Tetikte bir sorun var. Bariz belli. Bu tarz cihazlar çok fazla toza, neme maruz kaldığı için bazen birkaç tıklamamız bile yetiyor. Eğer kontaklar arasında toz varsa bu yüzden yalıtkan oluyor. Bu da elektriğin geçmesine engel olduğu için tetiği planım şu anda söküp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Tetiğinde kenarlarında iki tane tırnağı var. İki tırnağın haricinde üstteki plastik parçada butonun tam ucuna geliyor. Bir yandan ittirip bir yandan da o butonun tam ucuna gelen kısmı kastırmak gerekiyor. O yüzden böyle garip bir işlem yaptım. Ve tetiği söktük. Gördüğünüz gibi iki giriş, 4 de soketli çıkışı var. Soketli çıkışlar zaten ikisi kondansatörün, ikisi de motor bobininin. Vidalı taraflarda faz ve nötrün girdiği uç. Parmağımla gördüğünüz gibi bastırıyorum. Kısa devre olması gerekiyor. Bir ucu ölçtükten sonra diğer uca geçiyorum. İki ucun da birbiri arasında değil, kendi aralarında kısa devre olması gerekiyor. Ve tetiğimiz arızalı gözüküyor. Geçici moduyla biraz pensele vurduktan sonra eğer toz halindeyse, sorunumuz gerçekten tozsa, bu işe yarayan bir yöntem. Tabii ki %100 kesin çözüm değil. Kontak spreyi falan kullanırsak daha iyi olur. Ama tamamen kapalı bir şey olduğu için kontak spreyi de bazen işe yarayamayabiliyor. Bizim pense işi de burada işe yaramadı. Tetiğin değişmesi gerekiyor. Artık kesinlikle butondan olduğuna eminiz. Şimdi son olarak arızayı gerçekten tespit ettik. Ama butonu değiştirdiğimizde makine çalışacak mı? Son bir ölçüm yapıyoruz. Aşama aşama. Faz gelip benim seyyar kablomdan ispirale kadar gidiyor mu? Ve aynı şekilde nötr. Yani seyyar kablom sağlam mı? Bunu ölçtükten sonra sıra motorun kendi gövde bobininde geliyor. Gövde bobinini de ölçüyorum. Bir direnç görmem gerekiyor. Direnci de görüyorsam yine sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bir tek tetik kaldı. Kömürler de zaten sağlandı. İspirali topladık. Gördüğünüz parça kondansatör, faz beslemesi ve bobin uçları. Tüm aşamaları bunlardı. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.